Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda birlikte cıvıl cıvıl bir hırka örüyoruz. Bu hırkada kar topunun ve Alize Cotton Gold'un 4 mevsimlik iplerini kullanıyorum. Alize Cotton Gold'un batik dizaynı, batik ipi. Numarasını hemen söylemem gerekirse 7833. Kar topu Cotton Love'ın K730'unu kullanıyorum. 60 tane motif öreceğiz bu hırka için. Her bir motifimin ölçüsü birleşme kenarı olmaksızın 9,5 santim diyebilirim. 9,5. Öreceğim hırka 36'dan 40 bedene kadar uyumlu olacak. Hırkanın bedenini daha büyük çalışmak isterseniz videonun sonunda sizlere beden büyütme bilgilerini bırakıyor olacağım. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. İlk olarak göbeğinden başlıyoruz motifimizi. Her sırada bir bunu kullanarak ilerliyoruz. Kullandığım tığım 3 milim. İnce bir tığla da iplerini gizlemek için kullanıyorum. Onu da belirtmek isterim. Motifleri böyle kocaman bir çengelli iğnede saklıyorum. Benim için çok kolay oluyor. Yanımda da götürürken, taşırken çok pratik oluyor. Kaybetmeden motiflerimi örüyorum. Sırası geleni şimdi masaya aldım tabii ki. Sırası gelen bitmiş motifi de yeniden örgü çantama çengelli, büyük dev çengelli iğneme takarak devam ediyorum. Böylelikle motiflerimi de etrafa saçmadan, kaybetmeden biriktirmiş oluyorum. İplerimi ne kadar ip kullandığımı sonunda sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi şöyle hemen motifin yapımına birlikte geçelim istiyorum. İlk motifi beraberce örelim. Sonra 60 tane ördükten sonra nasıl yol alacağımızı size dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Sihirli halka içine şu en orta kısmı batik iple örmeye başlıyorum. İpimi alıp hemen parmağıma doluyorum. Bir kat, siz dilerseniz 2 kat da dolayabilirsiniz. İlmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir çekip yükseliyorum. Tığımın üstünde döndürüp ilmeği de üste alıyorum. Aynı boşluğun içine batıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra önce bu ikisinin arkasından, daha sonra da tığımdaki ilmekleri örerek ilk yalancı trabzanımı tamamladım. 3 zincirle de burada yükselebilirsiniz. Arada bir zincirim var. Tığın üstüne ipimi aldım. Göbeğe battım. İkinci ikili trabzanımı ördüm. Toplamda 8 tane 2, 4, 6, 8 tane bacak bu şekilde örüyoruz halkamızın içine. Bir zincir, bir ikili trabzan, bir zincir, bir ikili trabzan. 8. sonuncu ikili trabzanımı da ördükten sonra sihirli halkanın ortasını güzelce sıkıştırıyorum. Bir zincir çekip burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıyorum. Bakın, trabzanın tepesine battım. Arkadan gelen ipi de üstüne aldım. Arasından ilmeğimi çıkartıp bu ilmekten de çıkarttıktan sonra yine iyice kilitliyorum. Ve bu sırada bu renkli işimi tamamlamış oldum. İpi de kestikten sonra sağlam olması açısından bu iki ipi birbiriyle düğümleyip arkada gizliyorum. Gizleme işlemini daha ince bir tığla yapacağım ve bu ilmeklerin hep arkasından alıp arka tarafa geçirip gizlemeyi tamamlayacağım. Bakın, buradaki ilmeklerin arkasından geriye aldım. Bu ip gizleme
benim hep her motifte her sırayı yaptıktan sonra tekrarladığım bir işlem. Yani temizlemeden biriktirmem. Daha sonrasında bu işlem bana çok daha zor geliyor. Ve daha sağlam, daha temiz oluyor. Şöyle size hemen örnek olarak burada hazır bir parçam var. Mesela arkasını döndürüp göstermek isterim ki önle arkanın birbirinden, şu an arkayı gösteriyorum. Temizlik açısından hiçbir farkı yoktur. Tavsiye ederim. İkinci sırada ise burada her bir zincirle oluşturduğumuz boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örmeye başlıyorum. Ben gene sahte trabzanımla yükseliyorum. Siz zincirde çekebilirsiniz. Her bir boşluğun içine dediğim gibi 3 tane ikili trabzan. Bu arada bakın arkadan gelen ipi de örerken gizlemeye devam ettim. Arada da 2 zincirim var. Direkt öbür boşluğa geçiyorum. 1 2 3 2 zincir, diğer boşluktayım. 8 tane de bu üçlü grupları öreceğim başladığım noktaya kadar, her bir boşluğun içine. 1 2 son üçlü grubumu da ördüm. Şimdi burada 2 zincirimi çekiyorum hemen. İlk ördüğüm trabzanın tepesine batıp kaydırarak ilmeğimi çıkartıp şöyle güzelce sıkıştırdıktan sonra, bakın burada ip kesebilirsiniz de şunu da yapabilirsiniz. Hop, şöyle içinden, ben bazen öyle bazen böyle yapıyorum, hani fark etmez. Orada kitlemeden de bunu yapabilirsiniz, daha da düzgün olur şurası. Ben unutup kitledim, bir sonrakinde kitlemeden göstereyim size. Şöyle aldım, hemen ne yapıyorum, hemen ilmeği arkaya alıyorum. Arkadaki ilmeklerin içinden gizlemek çok daha pratik ve güzel. Burada 2 zincirle oluşturduğumuz boşlukların içine artık 6 adet ikili trabzanlar örmeye başlayacağız. Bunun için de yine bir tane boşluğa geliyorum ve ilk 6 tane ikili trabzanımı örüyorum. Biri ördüm. Yanına 5 tane daha öreceğim. Örerken yine arkadan gelen de ipimi de örerek gizlemeye devam ediyorum. 3 4 5 ve 6. Şimdi burada 1 2 3 4 5 ve 6. İşte her boşluğun içine bu şekilde örmeye devam ediyorum. Son 6 taneyi de ördükten sonra ilk ördüğüm altılının ikili trabzanına batıyorum. Kaydırarak yine ipimi güzelce kilitliyorum. Her zaman olduğu gibi bu ipi ince bir tığla, içinden geçirecektim, yine unuttum. Neyse. Bir sonraki sırada geçiririm. Siz öyle de gizleyebilirsiniz. Bakın bunu böyle böyle alıyorum. Şimdi ilk önce bir iki tur attıracağım üstten, sonra altta alıp ilmeklerin arasından gizliyi vereceğim. O dursun, ben gizlerim. Şimdi bir sırayı ne yapıyorum? Tabii ki sıradaki ipe geçtim yine. Buraya geldiğimde ise zincirlerle boşluklar oluşturacağız ama aynı zamanda bu köşeleri de oluşturuyor olacağız. Yani şu sıradayız. Yine ilmeğimi çıkartıyorum ve hemen ilk nereye batacağım? İlk bu üçlü grup, yani şu altıların arası değil de şu altıları 3 ve 3 olarak ayıracağım. Yani şuralar değil, şu altının arasına batacağım. Ve 2 tane ikili trabzan örüyorum. Buraya da bir tane ördükten sonra şöyle alayım şunu. Hemen 2 zincirimi çekiyorum ve aynı boşluğun içine gelip yine bir tane daha
ikili trabzanlarla ikili grup oluşturuyorum. Şu ipi gene örelim. Bakın şu şekilde 2 zincirle köşem var. 2 trabzan ikili, 2 trabzan ikili ve 3 tane zincir çekip ne yapıyorum? Buradaki boşluğa geliyorum. Ve bir sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bu defa bu altılı trabzanın tam ortasına batıp 3 ayırıyorum. 1, 2, 3. Bu defa buradayım. Ve 1, 2, 3. Bu altılıyı da tamamladıktan sonra 3 zincir çekip bunları 3 ayırdığımda bir köşe daha oluşturuyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan daha. Sonra 3 tane zincirimi çekiyorum ve şuradaki boşluğa gelip bir sık iğne örüyorum. Yeniden 3 tane zincir çekiyorum. Bu defa 3 ayırıp bu ortaya batıyorum. Yeniden 1, 2, 3 zincir buraya battım. Ve sıra diğer 3 zinciri çektikten sonra köşede 3 ayırıyorum. Aynı köşedeki yaptığım işlemi burada da yapıp başladığım noktaya kadar aynen devam edelim. Son zincirimi de çektikten sonra burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp kaydırarak içinden geçirip bu sırayı da tamamlamış oldum. Yine burada da aynı şekilde ipi şöyle geriye alacağım. Aralardan gizleyeceğim. Vakit kaybetmeyelim. Ben onu daha sonra gizleyeyim. Şimdi burada oluşturduğumuz boşluklarla artık son sıradayız. Oraya bu üçlü gruplarımızı örmeye başlayacağız. Köşeye 3 tane, 2 zincir, 3 tane, sonra her bir boşluğa 3 tane ikili trabzanla bu sırayı tamamlıyor olacağız. Bunun için de hemen herhangi bir köşesinden başlayalım motifimizin ve 3 tane ikili trabzanımızı ilk olarak bir köşemize örelim. Şu ipi şöyle öne alayım ki gizleyebileyim. Tığın üstüne de alıyorum örerken. Sonra bir daha alıyorum. 3 tane yaptım ve sıradakine boşluğa geliyorum. 3 tane onun içine arada hiç zincir çekmeden diğer boşluğun içine de 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Köşeye kadar aynı bu şekilde arada zincir çekmeden zincirle oluşturduğumuz boşluklara 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Köşeye de geldiğimizde yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzanımı önce örüyorum. Daha sonra aradaki 2 zincirimi çekiyorum. Yeniden aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüp başladığım noktaya kadar devam edeceğim ve böylelikle motifimizi de tamamlamış olacağız. İlk başladığım boşluğa geliyorum. Son üçlü grubumu da öreceğim. Daha sonra motifimizi tamamlayıp birleşme işlemine geçeceğiz. Şimdi burada da 2 zincirimi çekeyim. Şöyle arasından da ilmeğimi geçirdikten sonra bakın. Şunu kaçtır es geçiyorum. Şu şekilde de şöylece içinden alıp güzelce motifinizi kitleyebilirsiniz. Bunu da buraya bırakmış olayım. Şimdi bu ipimi de gizleyeceğim. Hazır olsun motiflerim diye bakın örerken hep bu şekilde gizleye gizleye gidiyorum. Arkalarına da bakarsanız hep aynı temizlikte devam ediyor. Her sırada motif değiştiği, ip değiştiği halde. Şimdi bu motiflerden 60 adet öreceğiz. 60 adet motifin şöyle ben arkasını birleştirdim. Göstereyim size. 4 çarpı 5'i şöyle bakın. 1, 2, 3, 4 boyu 5, eni 1, 2, 3, 4, 5'te
eni 20 taneyi arka için birleştirdim. 8 artı 8 16 taneyi de ön için birleştireceğiz beraberce. Yapacak 36. Geri kalan 24 tane motifi de 12 artı 12 kollar için birleştireceğiz. Bu 12 tane motifi kola birleştirirken size birleştirme mantığını göstereceğim. Şöyle de aslında birçok kez bu sistemi anlattım ama bir kez de bu hırkada da bırakayım istiyorum. Daha sonra sağlı sollu önleri, sağda biliyorsunuz bir dikey birleştirme, solda önümüze aldığımızda, üstümüze giydiğimizde tabii ki tam tersi, solda bir yatay birleştirme ile ilerliyoruz. Aşama aşama onları da görelim. Motif sayımızı 60 adete tamamladım. Şimdi motiflerimi kenara alıp hemen arka parçayı size nasıl birleştirdiğimi göstermek istiyorum de yeniden. En olarak dediğim gibi 5 tane motifi, boy olarak da 4 tane motifi koydum. Şimdi buna ön ve arkayı eklemek üzere bu parçamı ters çeviriyorum. Eklemede biliyorsunuz arka parça ters. Diğer motifleri 8'ini bir tarafa, 8'ini bir tarafa eklemek üzere birleştirmeye başlayacağım. Şimdi ilk olarak bunu biraz geri ittireyim. Şöyle önüme belli bir renk dizilimi yaparak 8 tane motifi gönlümce yerleştiriyorum. Şöyle kendimce şöyle bakın. 2, 4, 6, şöyle ekleyelim. Hemen 8'i tamamladım. Şöyle göstereyim size. İlk bu tarafı, sağ tarafın motiflerini eklemeye başlayacağım. Sağ tarafı birbirine ekledikten sonra da büyük parçada kol evini oluşturmak üzere ve yan tarafa eklemek üzere birleşiyor olacağız. Şimdi sağ tarafını, yani önüme yatırdığımda sağ tarafı birleştirirken, bu tabi üstüme giydiğimde sol taraf, bu arada bunu da belirtmek isterim, dikey birleştirme yapıyorum. İlk motifim ise bu olacak. Bunu elime alıp 2 tane kenarını örmeye başlıyorum. Zemin rengimle alıp ilmek çıkarttıktan sonra hemen motifimin bir köşesinde çalışmaya başlıyorum. Köşesinin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Daha sonra trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan örmeye başlıyorum. Diğer köşeye kadar ikili trabzanlarımızı örelim. Köşeye geldiğimde de ilk olarak 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi çekip aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Trabzanlarımın tepesine, bu kenarında sonuna kadar ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Burada da diğer köşeye geldim. 2 tane ikili trabzanımı örüp 2 de zincir çekiyorum. Ve bahsettiğim gibi buradaki motifi almıştım eklemek için, yukarıdan aşağıya doğru dikey bir birleştirme yapacağım. 1, 2, 3, 4 tane motifi ekliyor olacağım birbirine. Sıradaki motifi alıyorum. Her iki motifin de ön yüzü bana bakarken yeni motifimin köşesinin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra buradaki ilk trabzanın tepesine de bir adet ikili trabzan örüp tığdan çıkıp sırt sırta verdiriyorum ve buradan 1, 2, 3. trabzanı bulup ilmeğimi içinden geçiriyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Yeniden trabzanların tepesine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum, sayıyorum. 1, 2, 3. İlmeğimi çıkarttıktan sonra burada 3 tane daha ikili trabzanımı örüyorum.
Tığdan çıkıyorum. 1 2 3 ilmeğimi içinden çıkartıp yeniden 3 tane ikili trabzanımı buraya örmeye başlıyorum. Kenarın sonuna doğru bu şekilde aynı mantıkla ilerleyelim. Burada son 2 tane ikili trabzanım kaldı. 2 tanesini örüyorum ve karşısında hemen 1-2 taneyi sayıp tam uygun noktasını bulup içinden geçirdikten sonra artık köşedeyim. Köşenin içine de 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip tığdan çıktım. Buradaki köşenin içinden ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir daha çekiyorum ve buradaki köşe boşluğunun içine gelip 2 tane diğer ikili trabzanımı örüyorum. Ve trabzanlarımın tepesine ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Nereye kadar şimdi bunu öreceğim? Göstereyim hemen. Bu kenar ve bu kenarı öreceğim. Sonra buradaki sıradaki motifi alıp üstüne aynı bunun üstüne eklediğim gibi bunu da bunun üstüne ekleyeceğiz. Bakın motifi ekledim buraya, şu kenarı ve bu kenarı örüp geldim. Ve köşeye 2 tane ikili trabzanımı ördükten sonra 2 zincir çektim. Sıradaki motifi alıyorum. Hemen iki motifin ön yüzü bana bakarken köşesinin içine 2 tane ikili trabzanımı, daha sonra 2 trabzanın tepesine 1 adet ikili trabzanımı örüp tığdan çıkıyorum. Burada 1 2 3'ü sayıp üçüncünün tepesine batıyorum. İlmeğimi içinden geçirdikten sonra aynı bir alt motifi eklediğim mantıkla bunu da buraya ekleyeceğim. Şöyle bakın sayıyorum hemen. Yeniden saydım, içinden geçirdim. Şimdi burada artık sıradaki bu alttaki son motifi de bunu ekledikten sonra buraya ekleyeceğim. Aynı diğerlerini eklediğim mantıkla sonra bir kenarını nasıl geçtiğimi size göstereceğim. 4 motif birbirine eklenip kenarını geçtikten sonra da sırasıyla bu motifleri yanlarına nasıl ekliyoruz onu da göstereceğim. O zaman ben bu 4 parçayı birbirine ekleyip geleyim. Sonuncu motifimi de ekledim. Bakın 1, 2, 3 ve 4 şu şekilde eklemiş oldum. Yukarıdan başladım. Eğer 5, 6, 7 daha uzun olsaydı ona göre daha da ekleyerek devam edecektim. Ama ben şimdi yeterli sayıdayım. Ne yapacağım? Bu kenarı geçip yanındaki motifleri eklemeye başlayacağım. Kenarımı nasıl geçiyorum? Yine aynen köşedeki yaptığım işlemim 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, yeniden 2 tane ikili trabzan ve trabzanlarımın tepesine 2 tane ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Şu iki motifin orta kısmına kadar ben öreyim. Burayı birlikte geçelim. Buraya geldiğimde de şimdi bu köşedeki ikili grup örülmüş. Diğer ikili grubu ben örüyorum şu anda. 2 tane ikili trabzan, bir zincir çekip bu ikisinin birleştiği şu orta noktaya batıp ilmeğimi de tığımdaki ilmeğin içinden geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum ve aynı mantıkla örmeye devam ediyorum. Bu köşenin içine 2 tane ikili trabzan ve trabzanlarımın tepesine birer tane ikili trabzan örüyorum. 4 motifin birleşiminde oluşan uzun kenarın, yani şu uzun kenarın sonuna kadar aynı mantıkla örelim. Kenarı geçtik trabzanlarla. Şimdi artık ikinci motif sırasında örme vakti. 2 zincirimi çektim, 2 trabzanı ördükten sonra yine buradaki en üstteki motifimi alıyorum ve aynen göstermiş olduğum şekilde ön yüzü bana bakarken yeni motifimin köşesine 2 tane ikili trabzan, sonra da ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan ördükten sonra bu taraftaki motifin üçüncüsüne batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Yeniden burada 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp
1 2 3'ü sayıp içinden geçiriyorum. Aynı mantıkla bu motiflerin üçünün kesişeceği noktaya kadar birleştirmeye devam edelim. Buraya kadar birleşerek geldim. Şimdi köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip tığdan çıkıyorum ve bu iki motifin birleştiği tam orta noktayı bakın bulup oraya batıyorum. Daha sonra bu ilmeğimi içinden çıkartıp bir zincir çekiyorum ve ilk olarak köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra da trabzanlarımın tepesine ikili trabzanları örmeye devam ediyorum kenarın sonuna kadar. Burada kenarın sonuna geldiğimde 2 zincirimi çektim ve sıradaki motifi alıp yerine yerleştirmeye başlıyorum. Bunun için ilk göstermiş olduğum teknikle yine iki motifin de ön yüzü bana bakarken önce köşeye 2 tane ikili trabzanımı örüp sonra ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum. Tığdan çıkıp artık arka arkaya bakıyorlar. Üçüncü motifin içinden ilmeğimi geçiriyorum ve 3 tane ikili trabzanımı yine buraya örüyorum. Tığdan çıkıp yine sayıyorum arkadan. Üçüncüye batıyorum. Şu dördünün kesiştiği noktaya kadar aynen devam edelim. Buraya geldiğimde de yine köşenin içine ilk olarak 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çekip tığdan çıkıyorum ve bu 3 motifin kesiştiği tam orta noktaya batıp ilmeğimi oradan çıkartıp bir zincir çekiyorum. Yeniden bu köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum ve bu üçüncünün de üstüne bir tane ikili trabzan ördükten sonra sıra artık bu iki kenarın birleşmesinde. Bunun için de burada 1 2 3'ü sayıyorum. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Daha sonra buraya 3 tane daha ikili trabzan örüyorum ve tığdan çıkıp burada sayıyorum. 1 2 3.'ye içinden geçiriyorum. Evet, bu mantıkla da artık diğer açıkta kalan iki motifi de bu parçaya ekleyeceğim ve bu parçamızı arka parçayla birleştirip bir tarafımızı hırkamızın oluşturmuş olacağız. Böyle birleştiriyorum. Daha sonra bunu buraya şu üç motifin ortasına yerleştirdiğim gibi bu üç motifin ortasına da sıradaki motifi derken sonuncuyu da birleştireceğim ve buraya geldiğimde diğer parçayla birleşmeye başlayacağız. Diğer 4 tane motifi de bu şekilde yanına ekledim. Şimdi sıra artık bu parçayı alıp bakın şimdi bu tarafa ekleyeceğim için şöyle koyuyorum. Şu önüme de alıyorum. Şu iki motifi birbiriyle bunu arkadakilerle birleştireceğim. Şu iki motifle de oluşan yer bizim kol evimiz olacak. Öyleyse ne yapıyorum? Hemen burada bir zincir çekmiştim. Tığdan çıkıp bu köşeden ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrardan bu köşeye geliyorum. Ve 2 tane ördükten sonra trabzanın tepesine de bir tane örüp arkadan sayıyorum. Üçüncünün içinden geçirip tekrardan buraya 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Yine tığdan çıkıyorum. 1 2 3 saydım. Geçirdim. Şimdi bu kısma şuradaki birleşme yerine kadar devam edelim. Buraya geldiğimde bakın bu köşenin içine hemen 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincirimi çekip şu kısma batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içinden çıkarttıktan sonra tığdan çıkıyorum.
Ve hemen arkada bu iki motifin birleştiği yerin tam ortasına batıyorum. İlmeğimi içinden geçirdikten sonra bir zincir çekip buradaki köşeye geliyorum. Ve 2 tane ikili trabzanımı ördükten sonra bir ikili trabzan da buradaki trabzanın üstüne örüyorum. Tığdan çıkıp arkadan sayıyoruz yine. 3. trabzanın tepesinden geçirdikten sonra bakınız burayı da böyle muntazam bir şekilde geçmiş olduk. Kol altına kadar, şuraya kadar birleşelim. 2 tane motifi karşılıklı birleştirdim. Şimdi 2 tane motifi de karşıyla birleştirmeden örmeye devam ediyorum. Çünkü 4 motiflik alan bıraktık bu hırkada. Kol evi için bol, kabarık bir geniş, oldukça geniş balon bir kol çalışıyoruz. En üst kenarına kadar, yani şurada omuz için birleşeceğimiz alana kadar karşıda birleşmeden örüyoruz. Sonuna kadar geldim kenarın. Şimdi sırada yukarıdaki iki motifi birleştirip kol evini oluşturmak, omuzu da oluşturmak var. Köşeye 2 tane ikili trabzan örüp bir zincirimi çektim. Bu arkadaki parçanın köşesinden çıkartıyorum. Bir zincir çekip hemen köşenin içine 2 tane ikili trabzan. Motifimin ilk trabzanın üstüne bir ikili trabzan ve arkadan sayıyorum. Üçüncüyü buluyorum. Şimdi buraya kadar da aynı şekilde ilerleyelim. Kenarın sonuna doğru yaklaştığımda yine burada 2 tane ikili trabzanımı örüp arkadaki sayıp uygun yerinden ilmeğimi çıkartıyorum ve köşeye geliyorum. 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çektim, tığdan çıktım. Arkada ortak birleştikleri noktadan ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum ve ilk trabzanımın içinden geçirdikten sonra da şöyle iyicene sıkıştırıp ipimi keseceğim. Böylelikle bir tarafı da tamamlamış olacağız. Kol evimiz oluştu. Ön kapağımız oluştu. Sırada şimdi diğer taraf. Bu tarafın motiflerini eklemek var. Bu tarafın motiflerini eklerken biliyorsunuz burada yaptığım dikey birleştirmenin aksine yatay birleştirmeye başlayacağım. Onu da birlikte görelim. Bu motifi alarak başlıyorum. Şimdi bu motifi alıyorum. Şunları da şöyle kaydıracağım. Ve hemen 2 tane kenarını göstermiş olduğum gibi örüp geleyim. Bu ve bu. 2 kenarı geçtikten sonra bu defa yatay birleşme demiştim. Bu motifimi alıyorum ve bunu birleştirmeye başlıyorum. 2 kenarını size göstermiş olduğum teknik ile birleştirelim. Bu 2 kenarı birleştirdim. Şimdi bakın şöyle yapacağım. Bunu birleştirdikten sonra şu kenarı, bu kenarı ve bu kenarı böyle geleceğim. Buraya geleceğim. Buraya geldikten sonra da üstteki motife geçeceğiz. Yani ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4 kenarı örüyorum. 2 motifi sözünü ettiğim şekilde birleştirdim. Şimdi sırada bu var. Bunu bunun üstüne ekliyorum. Sonra sıradaki bu olacak. Hemen nasıl ekliyorum? Artık bu kısmı biliyoruz. Motifi alıyorum. Ön yüzleri bana bakarken birleştirmeye başlıyorum. Bunu ekledim. Şu kenarını geçtim. Şimdi sıradaki de motifi alıyorum. Bunu da böylece ekleyeceğim. Göstermiş olduğum sistemle birleşmeye devam edelim.
Bu defa artık dördüncü motif olduğu için iki kenarı birleşiyor olacak. Bir bu kenarı, bir de şöyle göstereyim. Bir bu kenarı, bir de bu kenarı. Daha sonra böyle geleceğim. İki motifi de ekleyip kenarlarını da geçtim. Şimdi sırasıyla bunu alacağım. Böyle birleşip bu kenarını geçip yanına bunu alacağım. Bunu böyle birleştirip üst kenarını geçeceğim. 8 tane motifi bu şekilde yukarıya doğru birleştirelim. 8 tane motifi gösterdiğim mantıkla birleştirdim. Şimdi üstte iki kenarım açık kaldı. İlk olarak bu iki motifi hemen bu parçadaki ortadaki bir motifi bırakıyorum. Biliyorsunuz bu sağ tarafı birleştirmiştik. Şimdi bu tarafı şöylecene bunu bununla birleştirmeye başlıyor olacağım. Bunun için de köşeye 2 tane trabzanımı örmüştüm. Zincirimi de çekmiştim. Tığdan çıkıyorum ve şu iki motifin birleştiği yerin ortasını bulup batıyorum. Ve içinden de ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir çekip karşıdaki iki motifle buradaki iki motifi birleştirmeye başlıyorum. Mantığımız yine hep gösterdiğim gibi. Karşıdan hemen saymaya başlıyorum. Üçüncünün içine batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra bu iki kenarı birleştirelim. Üstteki iki kenarı. Omuzdaki iki motifi birleştirip şöyle yan çevirdim. Bakın bu öndeki iki motifle arkadaki iki motif benim yine kol evim. Bu alttaki iki motifi de birbiriyle birleştiriyor olacağım. Şimdi o zaman kol evini oluşturacağım için bu iki motifin kenarlarını herhangi bir birleştirme yapmaksızın geçiyorum. Şimdi bunu buraya bir tutturayım. Köşedeyim. Şimdi buradan sonra birleştirme yapmadan iki kenarını öreceğim. İki motifin kenarını geçtim. Tam bu köşesine geldiğimde ise artık şimdi karşı tarafta da birleşmeye başlayacağım için bu köşenin içine ilk olarak 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip bu boşluğun içinden ilmeğimi çıkartıp tığdaki ilmekten de geçirip tığdan çıkıyorum. Ve karşıda hemen birleşeceğim noktadaki şu iki motifin orta kısmına batıyorum ve bu ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekip hemen bu karşılıklı iki motifi birleştirmeye başlıyorum. Üçüncüyü de ördükten sonra karşıdaki üçü sayalım ve aynı mantıkla bu alt kısma kadar birleşelim. Sonuna kadar geldiğimde artık burada bu köşedeki diğer ikili grubu ikili trabzanlarla ördükten sonra bir zincir çektim. Bu köşeden ilmeğimi alıyorum, bir zincir çekiyorum ve hemen buradaki trabzanın üstüne kaydırarak geliyorum. Şimdi artık yapacağım işlem her bir ikili trabzanın tepesine bir tane sık iğne örmek. Bu 1 2 3 4 bu şekilde örerek devam ediyorum. Şuraya kadar birlikte gelelim. Buraya kadar ilerledim. Buraya geldiğimde ise önce bu köşe boşluğuna bir tane sık iğne örüyorum. Sonra bu birleştikleri ortak noktaya bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane de buradaki köşe boşluğunu ördükten sonra her bir trabzanımın tepesine sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Köşeye kadar devam edelim. Köşeye geldiğimde ise önce bir tane sık iğne örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekip aynı boşluğun içine bir sık iğne daha örüyorum. Daha sonra trabzanların tepesine sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Bunu bu şekilde ensedeki kısma kadar örmeye devam edelim. Ensedeki işlemleri de göstermek isterim.
burada enseye doğru yaklaştığımda birlikte geçişini de yapalım istedim. Daha sonra başladığımız noktaya kadar sık iğnelerimizi aynı şekilde öreceğiz. Şimdi şurada geldim. Bakın. Bunu önüme aldığımda gördüğüm boşluklara ilk olarak buraya bir sık iğnemi örüyorum. Daha sonra şu hepsinin kesiştiği noktaya batıp bir sık iğnemi örüyorum ve buradaki köşeye de gelip bir sık iğnemi ördükten sonra trabzanların üstüne sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Diğer 3 motifin kesiştiği noktaya kadar. Diğer kesiştikleri noktaya geldiğimde de burada da arkadan gelen ipi de gizliyorum. Bakın buradaki trabzanın üstünü ördüm. Bu köşeye geliyorum. Burayı örüyorum. Daha sonra bu hepsinin kesiştiği noktaya batıp oraya da bir sık iğnemi örüyorum. Daha sonra buradaki köşe boşluğunun içine de sık iğnemi ördükten sonra trabzanlarımın üstüne sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Başladığım noktaya kadar dediğim gibi köşedeki yapacağımız işlemi zaten biraz önce göstermiştim. Aynı mantıkla devam edelim. Sık iğneli sıramızı tamamlıyoruz şimdi. Bakın son köşenin içine yaptım. Yine bu ortak noktaya battım. Bir sık iğnemi ördüm. Buraya da geldim. Bir sık iğnemi ördükten sonra kaydırmayla burada ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepesine geliyorum. Ve artık alttaki sık iğnelerin üstüne şuraya hemen yalancı trabzanımı öreyim. İlk olarak sık iğnelerimizi örmeye başlıyoruz. Pardon, ikili trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz. Her bir sık iğnenin üstüne bir adet ikili trabzan. Bu şekilde köşeye kadar devam edelim. Hiçbir farkı yok. Her bir sık iğnenin üstüne. Tam köşeye geldim. Şimdi bu köşeye geldiğimde de buradaki geçişi de birlikte yapalım. Köşenin içine ördüğüm sık iğnenin üstüne bir adet ikili trabzan örüyorum. Daha sonra burada 2 zincir çektiğim yer vardı köşede. Oranın da içine bir tane önce ikili trabzan, sonra 2 zincir. Yeniden aynı köşenin içine bir tane ikili trabzan örüyorum. Ve trabzanlarımızın üstüne ikili trabzanları örmeye devam ediyorum. Bu şekilde başladığım noktaya kadar devam edeceğim. Ensede de bütün sık iğnelerin üstüne bir adet ikili trabzan, hiçbir farkı yok. Şöyle göstereyim. Trabzanlı sıramızın da sonuna geldim. Artık lastik örmeye başlayacağız. Ben burada yalancı trabzan ile biliyorsunuz yükseliyorum. Siz 3 zincir çekerek de yükselebilirsiniz. Kaydırmayla üstüne geldim. Şöyle bir zincir çekip yükseldim. Bu ilmeği tığımın üstüne alıp kendi dibine gelip batıyorum. Daha sonra çıkarttığım ilmek ve tığımın üstündeki ilmekten çıkartıp birlikte örüyorum. Ve artık lastik örmeye başlayacağım. Sırasıyla önce öne alıp sonra arkaya alıyorum. Önce öne, sonra arkaya. Öne, arkaya. Bu şekilde köşeye kadar devam edelim. Köşedeki geçişimizi de nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Köşeye kadar da geldim. Şimdi köşedeki geçişi de birlikte yapalım. İlk olarak batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonra 2 zincir. Yeniden
köşeye batıyorum ve trabzanlarımı öne ve arkaya alarak örmeye devam ediyorum. Öne ve arkaya. İşte köşeyi de gösterdikten sonra artık farklı bir işlem kalmadı. Bir sıraya da birlikte çıkalım. Daha sonra istediğiniz genişlikte lastiğinizi örebilirsiniz. İkinci sıraya da birlikte çıkalım istedim. Burada son önden örüyorum ve burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp kaydırarak geliyorum. Yeniden yalancı trabzanımla ben yükseliyorum. Sizler alışkın olduğunuz şekilde yükselebilirsiniz. Ve artık bana trabzanlarım nasıl örmem gerektiğini gösteriyor. Öndekini önden, arkadakini arkadan örerek lastiğime devam ediyorum. Köşeye kadar beraberce örelim. Köşedeki geçişi de görelim. Bu sıranın da köşesini birlikte geçelim istedim. Şimdi sırasıyla köşeye gelene kadar önden ördüm, arkada. Şimdi sıra yine önde. Önden örüyorum ve köşe boşluğumun içine bir tane ikili trabzan örüp 2 de zincir çekiyorum. Yeniden aynı boşluğun içine bir tane ikili trabzan örüyorum ve şuradaki trabzana bakıyorum. Ne örülmüş? Yani bu köşenin boşluğun içindeki ikili trabzandan öncekine bakıyorum. Orası önden örülmüş. O zaman benim bunu arkadan örmem gerekiyor. Ve ben yeniden sırasıyla örüyorum. Öndekini önden, arkadakini arkadan. Şimdi bundan sonrası için farklı hiçbir şey yok. Ta ki son lastik sırasına kadar. Son lastik sırasına geldiğimizde burayı nasıl kapattığımı, nasıl bitirdiğimi size göstereceğim. Oraya ondan sonra da bir sırada sık iğne beraberce öreceğiz üstüne. Şimdi ben bunu 5 sıra kadar örmeyi planlıyorum. 5 ya da 6 tam emin değilim. Sonra geldiğimde size göstereceğim. Oraya kadar, son sıraya kadar örüp geleyim. 5. sıranın da sonuna yaklaştığımda bu köşedeki işlemimi size göstermek istedim. Hemen lastiğimin örümüne bu şekilde devam ediyorum sırasıyla örerken. Artık bu benim lastikteki trabzanlı son sıram olduğu için köşeye geldiğimde 2 tane ikili trabzan örüyorum. 1 örüyordum alt sıralarda, bitişte 2 örüyorum. 2 de zincirimi çektikten sonra aynı köşe boşluğunun içine 2 tane daha ikili trabzanımı örüp, şimdi burada neyi referans alıyordum? Bir sonraki üstten alacağım için sıradakini alttan alıyorum. Sıralamayı bozmamak için hemen bunu da üstten alıyorum. Bu sıralamayla bu şekilde devam ediyorum lastiğin finaline. Başladığım noktaya kadar da aynı şekilde devam edeceğim. Son trabzanı da ördükten sonra geldim. İlk ördüğüm trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle buraya geldim. Şimdi artık yapacağım işlem ilmeklerin tepesine kaydırma yöntemiyle ipimi yürütmek. Bu şekilde yürütüyorum. Bakınız böyle kaydırarak aralarından ilmeklerin şöylece ne geçiriyorum. Bunu yapmak zorunda da değilsiniz. İsterseniz bunu yapmadan da finallendirebilirsiniz. Ben bir sıra bunu geçip tamamlamak istedim. Şöyle tekrar göstereyim size. Duruşu daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi köşeye kadar böyle devam edelim. Daha sonra köşe boşluğuna geldiğimizde ise 3 tane sık iğnemi örüp yeniden trabzanların üstüne kaydırma yapmaya devam ediyorum.
Başladığım noktaya kadar da aynı şekilde devam edeceğim. Daha sonra kolun yapımına beraberce geçelim. Hırkamızın etrafını güzelce geçtikten sonra şöylece göstereyim size de. Ne yaptım? Kolunu da bir tarafını yerine yerleştirdim ve kol ağzını da şöylece topladım. Şimdi hemen buraya birlikte diğer kol parçasını da yerleştireceğiz. 4x3 olarak ördüğüm 12 parçadan oluşan bu kolu yerine yerleştirirken şöyle çalışıyoruz hemen. Şimdi bunun yeri karşılıklı göstereyim. İkisini öne, ikisini arkaya gelecek şekilde birleştireceğim. Hemen şöyle geliyorum ve kol altından birleştirmeye başlıyorum. Bunun için de parçayı ters çevirdim. Bunu da aldım. Burada bir zincir çekiyorum hemen ve birleştireceğim yer, ilk batacağım yer şu kol altı. Kol altındaki ortak noktaya batıp bu ilmeğimi oradan geçiriyorum. Tam batamamışım. Tam ortasına batayım. Bakın yakından da göstereyim. Şu birleştikleri yer. Şuraya batıyorum. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Ve bir zinciri çektikten sonra buradaki köşenin içine gelip önce 2 tane ikili trabzanımı, daha sonra trabzanın tepesine bir tane ikili trabzanı örüp karşıda hemen 1 2 3'ü sayıp buluyorum. Karşılıklı aynı mantıkla birleştirmeye başlıyorum. Şöyle gelip kol altından birleştirmeye başladım. Ve buradaki geçişi birlikte yapalım istedim. Köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip buradaki orta noktaya batıp ilmeği hem boşluktan hem tığımdaki ilmekten çıkarttıktan sonra karşıdaki motiflerin orta noktasına batıyorum. İlmeğimi de arasından geçirip bir zincir çekiyorum ve yeniden önce köşe boşluğuna 2 tane ikili trabzan derken buradaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüp sonrasında saymaya başlıyorum gene karşıda birleştireceğim nokta için. Böylelikle de ilk başladığım noktaya kadar motifleri karşılıklı birleştirerek kol parçasını kol evine yerleştirmiş olacağız. Kol altına kadar başladığım noktaya kadar ilerleyerek geldim. Şimdi oraya geldiğimde de bu köşenin içine yine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir de zincir çekip çıkıyorum. Burada bütün motiflerin ortada birleştiği noktaya batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir de zincir çektikten sonra bu köşenin içine 2 tane ikili trabzan, sonra ilk trabzanın tepesine de bir ikili trabzan örüp artık bu parçayı yanlarından birleştirerek kol formunu vermeye başlayacağız. Şöyle hemen geçireyim. Bakın tam olarak nereyi birleştirdiğimizi şimdi size göstereceğim. 3 tane ikili trabzan, hemen karşı tarafta üçüncüyü sayıyoruz, bulup ilmeği içinden geçiriyorum. Kol parçam budur. Şimdi neredeyiz tam olarak? Bakın kol altından geldim. Şimdi kol formunu veriyorum. Daha sonra kol ağzına kadar aynı mantıkla birleştirmeye devam edeceğim.
ve kolun ağzındaki yapacağımız toplama ve bileğe oturtma işlemini göstermeye çalışacağım. Kol ağzına kadar birleştirme yerimizi getirdim. Şimdi burayı da finalinde burada birlikte yapalım istedim. 2 tane köşeye ikili trabzanımı örüp bir zincir çekip tığdan çıkıyorum ve hemen buradaki boşluğun içinden ilmeğimi çıkartıp bir zincir çektikten sonra ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum ve artık geniş bir kol ağzımız var. Böyle kullanmak isteyenler benim yaptığım toplamayı yapmadan doğrudan trabzan örüp lastiğe de başlayabilirler, trabzanla da devam edebilirler. Ya da daha minik bir toplama yapıp benim gibi bileğe oturtmak istemeyenler o şekilde de çalışabilirler. Şimdi benim bileğe oturttuğum biraz evvel göstermiştim. Bu balon bir kol olduğu için bu şekilde bileğe oturttuğumuzda çok daha şık duruyor. Bunu belirtmek isterim. Şimdi toplayacağız beraberce. Nasıl? İlk olarak şöyle bulunduğum yerin içine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığımda tutuyorum. Daha sonra yandaki trabzanın tepesine de batıp bir ilmek çıkartıyorum. 3 ilmeğimi birlikte örerek iki trabzanı bir sık iğneye düşürdüm. Şimdi bakın tekrardan sıradaki trabzanın tepesinden bir ilmek çıkarttım. Hemen bir yanındaki trabzanın da tepesinden ilmeği çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği birlikte ördüm. 1 2 1 2 Bu şekilde bilekteki motiflerimi ilk sırada toparlama yapmış olacağım. Şu hepsinin birleştiği, şu iki motifin birleştiği yere kadar devam edeyim. Oradaki geçişi de göstereyim. Buraya yaklaştığımda şimdi hemen yine trabzanları örerek sık iğne ile tepelerine geldim. Bir tane bu köşeden çıkartıyorum. Bir tane de bu köşeden çıkartıyorum. Ve 3 ilmeği birlikte örüyorum. Köşedeki geçişi de bu şekilde yapacağım. Başladığım noktaya kadar aynı mantıkla örüp bir üst sıraya geçelim. Burada başladığım noktaya geldiğimde bu köşedeki yeri de topladım. Hemen oraya kaydırarak geliyorum. Ve buraya ilk trabzanımı öreceğim. Sizler zincirle de yükselebilirsiniz. Ben bu şekilde tığımın üstüne alıp dibine battıktan sonra ilmeğimi çıkartıyorum. İkisinin arkasından geçirip ilk trabzanımı örüyorum. Daha sonra şurada kesmiş olduğum yerlerdeki bakın boşluklar çok belli. O her bir boşluğa bir tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Şöyle elinizle doğrulttuğunuzda zaten batacağınız noktaları çok rahatlıkla göreceksiniz. Başladığımız yere kadar devam edelim. Trabzanlı sırayı da tamamladım. Bir üst sıraya şimdi geçiyoruz. Yine kaydırarak geliyorum buraya. Bir de zincirimi çekip yükselip yine tığımın üstüne alıyorum. Dibine de batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra şöylece örüyorum. Daha sonra trabzanları bir öne bir arkaya alarak örmeye devam ediyorum. Bir öne bir arkaya. Bu benim trabzanı sırayı da saydığım için ikinci sıram. Toplamda diğer kolu 10 sırada tamamladım. Daha uzun örmek isterseniz dilediğiniz kadar örebilirsiniz ya da daha kısa örmeniz de tabii ki mümkün. Tamamen sizin kullanma isteğinize göre değişir. Başladığımız noktaya kadar da sırasıyla öne ve arkaya alarak
devam edelim. Bu sıranın sonuna geldiğimizde bir üste çıkacağız hemen. İlk ördüğümüz trabzanın tepesine kaydırma yaparak. Yine ben yalancı trabzanımı örüyorum. Dediğim gibi her zaman sizler zincirle yükselebilirsiniz. Ve artık trabzanlar bana nasıl örmem gerektiğini gösteriyor. Önde gördüğümü önden, arkada gördüğüm trabzanı arkadan örerek kol lastiğimizi tamamlayacağım. Bir üst sıraya çıkmayı da artık gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım anlaşılır olmuştur. Ben ilk trabzan sıramla birlikte 10 sıraya tamamlayıp geliyorum. Evet efendim, en sevdiğimiz kısım finale geldik. Kolları da tamamladık. Hırkamızın etrafını da güzelce ördük. Bitti. 36'dan 40-42 bedene kadar, hatta biraz daha patını geniş örecek olursak, biliyorsunuz ben 5 sıra örmüştüm. Böyle 7-8 sıraya çıkarttığımız anda 42 bedene de çok rahatlıkla uyum sağlayacaktır. Ancak 40 beden, 42 beden üstü çalışacak dostlarım motiflerini bir sıra fazla örsünler. Bir sıra daha fazla ördükten sonra birleşmeye geçsinler. O vakit çok rahatlıkla bedeni uyum sağlayacak. Tabii eğer motiflerinizin ölçüsü benim başta verdiğim motif ölçümle aynı ise, o ölçüyü tutturabildiniz ise bir sıra büyüğünü ördüğünüzde büyük bedene ulaşabilirsiniz. Önemli olan sıra sayısı değil, her zaman dediğim gibi motifin ebatıdır santim olarak. Tabii ki bir de 50 beden üstü hanımefendiler var. Onlar da yine motifleri bir sıra fazla örüp bu defa kol altına motif yerleştirecekler. Yani şimdi bunu açtığımızda motif sayımız 9 biliyorsunuz. Arka ortadaki motifi kaldırıp arkayı dörtlü çalışıp bir motif sağdan bir motif soldan koyarak açtığımızda 10 motif kıvamında olacak hırkamız. Boyunu da dilediğiniz kadar sayısını arttırabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Toplamda 600 gram civarı ip gitti. Şöyle de göstereyim hemen. Bu fuşyadan 4 paket açtım. Dördüncüden bu arttı. Bu batik ipimizden de 3 paket açtım. Üçüncüden bu arttı. Bunu da belirtmiş olayım. Buraya kadar izlediğinizde çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir kalbinizi bırakmadan geçmezseniz beni mutlu edersiniz. Hatırlatmak isterim ki yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.